Merhaba, ben Doğuş Çabakçor. YouTube için bugün ilk videomu çektim ve yorgunluktan ölüyorum. Ne söylemem gerektiğini bilmiyorum. Tamamen spontane, doğaçlama bir gün geçirdik. Bugün 4 etkinliğimiz vardı. İlk başta drift için dışarıda buzla kaplı ve suyla kaplı bir pistteydik. Birazdan drift'e başlayacağız. Bir M4'ümüz var, bir M5'imiz var ve ben tabii ki M5'i seçtim. Hiç gözüktüğü gibi değilmiş ya. Bir 5 dakika daha mı olsaydı herhalde 10. turda işi çözerdim ama 5 tur yaptım galiba. İkinci olarak pistlere çıktık. M3 ve M4'ler bizdeydi. Orada önce M3 sonra M4'ü denedik. Şimdi piste çıkıyoruz. Ben sarı bir M4 aldım. En sevdiğim renklerden birisi. Hep beraber burada maksimumu deneyeceğiz. Araçların son limitleri nedir onu göreceğiz. Üçüncü olarak diğer piste geçtik. Timelapse etkinliği vardı. Burada amacımız M550'lerle en kısa sürede kukalara çarpmadan parkur tamamlamak. 18.9 yaptım. Bir de yerinde duramadığım için 5 saniye yaptım. Seni her türlü yaşadım. Burada herhangi bir rekor kırarsan, bu üçlü içerisine girersen Evet. ya da yapamazsan bu söylediklerinizin neler olacak? 18 ile 19 arasını yapamazsam bundan sonra otomobillerle ilgili ağzımı açmayacağım. Baba Çabakçor'u alabilir miyim? 18-19 saniye yapamazsam eğer diyor. Kukaları devirmeler de dahil bu. Her şey dahil. Serdar, IBAN numaranı gönderiyorsun bana. Ne yaparsa üzerine 2 saniye ekliyoruz. ...18 oldu mu? 18 yapamazsam zaten canı yüzüne bakamam, hiçbir şeyde iddia edemem bundan sonra. Yapamayacağım galiba. Bundan sonra arabalara elveda mı? Of, şu an nabzım çok yüksek. Yapmam lazım bunu ya. Çok güzel, şimdi hızlan. Harika frenaj ama bir kukamız var, 18,5 saniye. Ben kuka devirmeyeceğim demedim, süreden bahsettim. Kukaları devirmeler de dahil bu. Her şey dahil, her şey dahil. Abi ben ne dedim? Hayır. Neyse ki Baba Çabakçor oradaydı. Kukalar her şey dahil mi diye sordum. Hayır. Her şey dahil. Bitti mi? Ah! Bir de bekliyor hala. Ben bunu saymam. Baba Çabakçor burada. Kuka var, ben kukayı saymıyorum. Niye saymıyorsun? Ben bütün kukaların üzerinden geçerim. 15 saniyede tamamlarım burayı. Dördüncü olarak tekrar piste çıktık M5 ve M6'larla. M6'da biraz daha böyle farklı bir hissiyatı var. İşte bak bunu sevmiyorum. Farklı bir hissiyat çok genel bir şey. Orada bir şey söylemek lazım. Anlayamazsınız ya. Zorlamamaya çalışıyorum ama dayanamıyorum. Şu an pite girdik. Çünkü önümüzdeki M5 2 kere uyarıya rağmen kuralları ihlal etti ve virajda yapmaması gereken bir şey yaptı. O yüzden sanırım gruptan ayrılacak. Sonra biz devam edeceğiz. Karışıklık oldu burada. İkinci turda en arkaya geçmesi lazımdı. Orada kalınca 2 tane M5 arka arkaya oldu. Ve bütün bunlar bittikten sonra aslında en çok merak ettiğim ana geldi. 8 serisini ilk defa dünya gözüyle gördüm. Neden dünya gözüyle diyorum? Çünkü geçmiş ayda tüm dünyada bu tanıtıldı ama sürekli biz Instagram'dan, YouTube'dan videolar izlemekle yetinmiştik. Burada canlı canlı ilk defa görme fırsatı benimdi ve çok hoşuma gitti. Selam Doğuş, hoş geldin. Hoş bulduk. Nasıl bir günün? Güzel, bayağı bir adrenalin doluydu. M5 favorim, sen sormadan söyleyeyim. Şu anda 8 serisi bunun herhalde amiral gemisi mi oluyor? Şu an BMW'nin evet. Önümüzdeki dönem BMW'lerinde kullanılacak birçok detay içeriyor. Doğuş, burada gördüğün farlar BMW tarihinin en ince farları. Wow. Böbrek ızgarasında bir şey dikkatini çekti mi? Bu dışa çıkıntıdan mı bahsediyoruz? Bundan sonra BMW ızgaralarımız daha basık, daha alçağa konumlandırılmış ve yekpare olacak. İçeride göstermek istediğim birkaç detay var. Tabii, Geçelim mi? bakalım.
Bana kalırsa en kıymetli detay, ilk kez burada uzunlamasına hatlar artık devreye giriyor. doğru. Burası birazcık daha ön planda kalıyor. Hacı dikkatini çekmiştir, artık çalıştırma tuşumuz ortaya taşındı. Bir de adaptif modunu dikkat ettim şu anda. Normalde bu adaptif olduğu zaman senin sürüş özelliklerini kendin mi ayak uyduruyor yoksa sen ona herhangi bir şunu yap bunu yap kısıtlama koyabiliyor? Aslında o seni görüntü analiz ediyor. Otomobilin sürüşle ilgili değişkenlerini, yöneleri ayarlıyor, direksiyon sertliği, motorun tepkileri, pedalların tepkileri. Bak dikkatimi çekti, ilk defa far otomatiğini buton olarak koymuşsunuz. Normalde böyle klasik BMW'lerin hepsinde değil mi? Yanlışım yok, ilk kez oldu. Park aydınlatmaları Evet, için de çevirmeliydi. tuşlarımız var. Aynen. Ve günün son etkinliğinde M4 GT4'ler piste çıktı ki günün sürprizi oydu aslında. Bizim hiçbirimizin haberi yoktu. Levent'in yanına oturdum. İnanılmaz bir keyif, inanılmaz bir adrenalin. Bir şey söyleyeceğim. 2 çocuğum var. Bambaşka bir şeymiş ya. İnanılmaz bir şey. Yani binene kadar hiçbir şey anlamıyorsun. O dışarıda duyduğun sesler falan hiçbir önemi yok. Müthiş. Kusmadın. Yok, kusmadım. Umarım ilk videomu beğenmişsinizdir. Bu platformda çok yeniyim. Çok şey unuttuk. Diller sürçtü. Hatta montajdan sonra göreceğiz. Keşke diyeceğiz. Bunu da ekleseydik ama yapacak bir şey yok. Bütün bunlara rağmen eğer bu videoyu beğendiyseniz ve daha sonra bizle beraber bize destek olmak istiyorsanız aşağıdaki butona bir basın. Aynı zamanda sizden de aşağıya yorum olarak bundan sonra ne yapalım bekliyorum. Her şey olabilir. Aklınıza gelen her şeyi söyleyin. Her şey. Her şey. George Çavakçılar artık YouTube'da.